bakmak lazım. Birincisi bunun ABD'nin iç dinamikleri, iç kamuoyuna yansıması. Seçim takviminde, seçim sürecinde olan bir ABD'de Cumhuriyetçinin adayı Trump, eski başkan, çok büyük bir güç kazandı. Kazandı. Bakın fotoğraflara bakın, hep eli yumruk, evet, havada. Bu fotoğrafı da yorumlayalım detaylı sizinle. Tabii. İkincisi de dünyaya yansıması, dış yansımalarına bakması lazım. Ukrayna Savaşı'nın tırmandığı, Asya Pasifik'te Çin-Tayvan gerginliğinin olduğu, 8,5 aydır Gazze'deki vahşetin sonlanmadığı bir süreçte ABD'nin Beyaz Saray'da demokrat bir ekibin gitmesi ve cumhuriyetçilerin gelmesi, Trump'ın dediği gibi diye söyleyeyim, küreselcilerin gitmesi, ulusalcıların gelmesi dünya politikasını nasıl etkiler, Türkiye'yi nasıl etkilerdi? Ben yayınlarımızda şunu söylüyorum Nihir Hanım. Trump öldürülseydi nasıl bir ABD olurdu? Ben de az önce konuğumuza sormuştum. Zaten dünya mahşer yeri. Tabii. Orta Doğu kaynıyor. 3. Dünya Savaşı'nın tamtamları çalıyor. Allah korudu ki yaşıyor bence. Yani ilginç bir duruma geldik. En son Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamasında da bu vardı. Yani gidip NATO zirvesinde Trump'la görüştü. Trump'ın öneminden söz etti. Ben şöyle bir tespitim var. Dünyanın 3. Dünya Savaşı çıkmaması için umudu bir ABD başkanı Trump, eski başkan. Yani dünyayı kurtaran adam savaştan. Olacak diye böyle bir algı, bir olgu var. Tabii göreve başladıktan sonra eğer seçilirse ona bakacağız. Yalnız bu suikastin gerçekleştiren, yani bilgi olarak veriliyor, FBI'nin açıkladığı kişinin 13 yıl önce bir anti-Trump eyleminde polisle çatıştığı, Trump karşıtı bir eylemde çatıştığı ve burada gözaltına alındığı bilgisi var. Bu 20 yaşındaki gencin. 13 yıl önce mi? Evet. 7 yaşındayken mi oldu? 13 yaşında, ben yanlış söyledim. 13 evet, yaşındayken küçük yaşta olduğu için bırakılıyor. Polisle çatışıyor. Bu var. Antifa diye aşırıcı bir gruba üye olduğu yönde iddialar var. Antifa terör örgütü. Evet. Şimdi bu Antifa başlığı doğruysa, artı bu kişi bir Trump karşıtı eylemde küçük yaşta gözaltına alındıysa şunu hatırlatmak gerekir. ABD başkan olarak görev yaptığı dönemde Trump Antifa'yı terör örgütü ilan etti. İstiyor, evet. Etti. Kendisi etti ve o şekilde görülsün istedi. Şu soruyu sorabiliriz. Komplo teorileri ya varsayımlar üzerine. Bu bir Antifa'nın intikam eylemi mi? Ya da 13 yaşında Trump karşıtı eylem gerçekleşen öfkeli bir Trump karşıtı bir gencin yalnız kurt eylemi mi? Şimdi bu suikastin olduğu bölgenin sorumlu FBI direktörü şöyle bir açıklaması var. Bana göre yalnız kurt saldırısı iddiası doğru değil. Yalnız kurt değil. Bu yalnız değil diyor. Örgütlü olduğunu söylüyor. Şimdi biz akşamdan beri değerli meslektaşlarımızla bunları tartışıyoruz. Şu soruyu soruyoruz. 120 metre öteden ateşlendi silah. 120 metre. Şu soruyu soruyoruz. O kadar büyük bir silah, tabanca değil, tüfek benzeri bir silah. O silahı oraya nasıl getirdi? Bir. İkincisi, o depo gibi binanın üzerine, çatısına nasıl çıktı? Nasıl çıktı? İzleyiciler arasında da o binayı tırmandığını söyleyenler var. Tırmandığını gördük diyor. Gizli servis ajanlarına söyledik, müdahale etmediler. İkinci soru bu. Üçüncüsü de belki biraz sonra yayınlanacak. Keskin nişancılar, Trump'ı koruyan gizli servis keskin nişancılar bu kişiyi etkisiz hale getiriyorlar. Ama Trump'a ateş etmeden önce 1-2 saniye sonra, yani önce ateş edemiyorlar, etkisiz alıyor. O görüntüyü de isteyeyim ben yönetmenimden. Evet, ben o görüntüyü çok önemsedim. Dürbünle o bölgeye bakıyorlar. Bunu görmediler mi? Neden tetiği çekmesine izin verdiler? Bunu neden söyleyeyim Nihir Hanım? Amerikan başkanlarının görevde olsun olmasın ya da başkan adaylarına gizli servis koruyor. Yani bizdeki gibi bir koruma sistemi yok. Gizli servis. Görevdeki başkan, aileleri, eski başkan, aileleri ve aday gizli servis koruyor. Bunlar çok profesyonel ve eğitimli unsurlar. Hatta filmlere bile defaatle bir de parantez verelim. Hollywood 2 yılda bir başkana suikast filmi yapar. Yani ABD kamuoyunun sevdiği bir olaydır. Bu heyecan. Burada gizli servis ciddi anlamda ABD'de tartışılıyor. Biz oradaki yayınları takip ettiğimiz eski FBI ajanları, eski görev yapmış gizli ajanlar
Şu andaki görevdeki gizli ajanları bu görüntü. Şimdi İşte bunlar bu sniper, çatıdaki sniperlar. 2 tane, bunlar gizli servis ya da oradaki polis görevlileri. Sırtlarında polis yazdığı için söylüyorum. Oradaki polis teşkilatına. Eyalet polisi de olabilir. Olabilir. Çünkü gizli servis yakın koruma yaparken çevre koruması da bunlar. Şimdi silahlara bakalım. 2 tane. Bu görüş alanlarında değil miydi suikastçı? Evet. Çatıyı görüyorlar. Neden geç kalındı? Bu sorgulanıyor. İddia dahilinde suikastçının 5 el ateş etti. Bir tanesinin kulağını delip geçtiği ki ölen ya da ağır yaralananın o mermiyle öldü. Yani 5 mermiden ikisinin isabet etti. Birinin kulağının, birinin de ceketine geldi. Ceketine gelenle ilgili de şöyle, çelik yelek olabilir üstünde, ondan dolayı. Yani çelik yelek girdiğinde. Her halükarda keskin nişancı, suikastçı, özür dilerim, Trump'a isabet etti. Vurdu Trump'a. Evet. Ama Trump yaralı kurtuldu. Burada olayın oluş şekline bakıldığımızda çok ciddi gizli servisin bir güvenlik zafiyeti tartışması şu anda ABD'de diyor. Yani diyorlar ki başkanı koruyamadınız. Size seyirciler, Trump destekçileri, orada biri var çatıya çıkıyor dediği halde ona neden müdahale etmediniz? Bu ciddi anlamda bir tartışma konusu. Tabii bu bir suikast ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim tartışmamız gibi günlerce konuşacak. Ben söyleyeyim, 4 Kasım'a kadar çok olağanüstü bir ABD'de gündem değişikliği olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi bu. Trump'a suikast. Bir de burada bizim ikinci gecenin dikkat çekici notumuz Biden'ın geç açıklama yapması. Evet, eski ABD başkanları yaptı. Senatörler açıklama yaptı. Netanyahu'dan bile daha erken Netanyahu'dan geldi. Macaristan Başbakanı Orban ilk açıklama yaptı. Barack Obama açıklama yaptı. Biden geç ve çok kısa bir açıklama yaptı. Yani yüzeysel. Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bile kısa konuştu diyebiliriz. Evet. Yani ulusal birliğe atıfta bulunmadı. Yani açıklamayı yapmak için yaptı. Başkan olduğu için. Bu da dikkat çekici bir durum. Biz bu olayın oluş şeklinde özellikle gizli servisin ciddi bir zafiyet içinde olması ABD'de tartışıyor. Bizim de dikkatimizi çekti. Yani ABD başkanları böyle mi korunuyor? Yani sonuçta bir eski başkan. Örneğin o görüntülere baktığımızda Trump kulağına mermi geldiğinde refleks ya da mutlaka başkan olduğu dönemde bu tür olaylarda nasıl davranılacak kendine söylenmiştir. Biliyordur. Hedef küçültüyor. Kürsünün altına giriyor. Çıkıyor. Ama oradan onun hemen hızlı bir şekilde çıkartılması lazım. O çanta, devlet liderlerinin yanında olan çelik çanta olması lazım. O açılmıyor. Böyle olayda o çanta hemen açılır. Çünkü her türlü bir güvenlik zafiyeti var. Çünkü tek suikastçı olmayabilir. Birden fazla suikastçı olabilir. Bu risk alanının çıkartılması lazım. Bir de araca bindiriliyor. Araçta çok oyalanıyor. Yani onun bu olay yerinden hızlı bir şekilde çıkartılması lazım. Burada işte bu görüntüler açısından diyorum. Mesela bu görüntüyü vermemeler lazım. Etten duvar örmeler lazım. Gerçi Trump'a zapt edemiyorlar. O elini kaldırıp Trump her türlü sıyrılıyor zaten. Küfür ediyor ve bir de ayakkabılarını istiyor. Ayakkabılarını istiyor. Vaziyette o. Bu tartışılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ama her halükarda suikast oldu. Trump yaralı kurtuldu. Bunun ABD seçim döneminde olması çok önemli. Şöyle Trump sıradan bir siyasetçi değil. Bana göre ABD başkanları için en çok konuşulacak ve tartışılacak başkan. Hem görev yaptığı konuşmalarıyla, çıkışlarıyla. Ben şöyle bir şey diyorum. Münazarada Biden'ı 1-0 yapmıştı. Yani ben 1-0. Şimdi kaç 0 oldu? 5-0 yani 5 çekti. Bundan sonra Biden'ın bunu toparlaması çok imkansız. Aday değiştirseler dahi Trump, şu anda Trump ABD kamuoyunda Amerika. Saldırıya olan Amerika, hedefte olan Amerika. Ve bu gücüyle arkası bakın bu fotoğrafı çok kullanıyorlar. Bakın Amerikan bayrağının önünde eller havada mücadele eden bir ABD başkanı. Hatta arkadaşım akşam gözümüzce özgürlük anıtı gibi duruyor dedi. Evet, benziyor gerçekten, doğru duruyor diyorum. Dedi. Hatta biraz gülümseyelim dedim. Biden neden geç açıklama ve kısa yaptı bunu? Ya abi dedi adam... Morali bozuldu. Hayır, adam gafmatik dedi. Kelimeye bak, gafmatik. Bir şey söylemek istedim. Hayır, gaf yapar diye. Düşünsenize Zelenski'yi Putin diye davet etti. Başkan yardımcısı Trump yaptı. Şimdi suikastla ilgili de bana suikast yaptılar bu gece derse Biden, düşün diyebilirdi. Yani. Bak Zelenski derdi, Putin derdi yine. O yüzden açıklamayı... Bir de şeyi de çok tuttu. Yani Nihal Hanım gafmatik. Gafmatik.